O videoyu da buradan başlattım ben. Tamam. El çırpıyorum. Kayıt. Güzel el çırptın ya. Harbi sen nereden? Elimde kaldı. Nasıl ya? Güzel el çırptın. İyiydi yani. Sağ olasın. Şu mikrofona çok değil. Evet. Tamam. Ya canımız sağ olsun ya, bir şey yapacak bir şey yok. Yok tabii canım, orası da güzel. Hazır hissediyorum. Açılışı sen yap istiyorsan. Ne yapıyorsun lan? Ne oldu lan? Kekik geldi ağzıma ya. Allah kahretmesin ya. Eve giderken çöpe at ona. Evet. Bu arada aynı renk giyim. Gerçekten planlı da değildi yani. Öyle olmuş. Bugün konuya girecek olursak gurbetten bahsedeceğiz. Gurbetin ne hissettirdiğinden. Ben Malezya'ya gittim. Zaten orada da video çekmişim zamanında, vlog tarzı. Onu da aralara serpiştireceğim. O konudan bahsedeceğiz biraz. Değil mi abi? Tabii. Ben sana yine soracağım. Sen istediğin için ben zaten şu anda kameranın önündeyim. Evet, ben istedim. Birazdan arkaya geçerim. O ses nereden geldi bu arada? Bilgisayardan geldi. Ne oluyor lan? Tamam neyse bilgisayar. Abi. Gurbet kelimesinin aslında insan bünyesinde nasıl bir etki bıraktığı da dahil olmak üzere insana neler yaşattığı. Gurbet neticede insanın sevdiklerinden, ailesinden, arkadaşlarından ve aslında doğduğun yerden belki kimisi için öyle, belki senin için değil ama belki birileri için ya da işte büyüdüğü yerlerden anılarının, aslında en önemli kelime bu ya, gurbet seni anılarının olduğu yerden uzaklaştırıyor ve özellikle uzak kalmak zorunda kalıyorsa, çünkü insanlar neler neler işte göçlerden tut da işte yaşamak için 3-5 kuruş para kazanmak için neticede bir yerlere gelmişler zamanında, aslında bu çoklar. Bunlar önemli. Evet. Bunlar önemli durumlar. Sonra dedik ki Hamza işte gurbetle ilgili konuşalım. Ben sana sorarım. Sen de anlatırsın dedik. Ve işte başlayacağız. İstiyorsan Hamza yavaştan söylemek istediğin bir şey varsa söyle. Ya da senin bana sormak istediğin 3-5 kelime cümle varsa sor. Çünkü ben zaten birazdan kamera arkasına geçeceğim. Beni burada yakalamışken sor. Evet. Şöyle diyeyim önce abi o zaman sana. Ben gittiğimde mesela ne hissettin? 2,5 ay bir ayrılık söz konusu oldu. Bayağı bir uzak bu arada Malezya'da. Hatta fotoğrafımız da var, böyle haritadan çekmiştik. Sen oradasın, Evet, ben evet, burada. evet. Bayağı bir mesafe gelmişti. Ne düşündün? Ya Şahsen tabii ben ki- özledim yani. Dostum. Yok canım, özlemek ayrı mesele. Ben de tabii ki özledim de. Yani neticede tabii bir insanın önüne taş koymamak lazım. Şimdi sen oraya ne umutla gittin ve üniversite okuyacaksın. Evet. İşte dil öğreneceğim vesaire, ki dil konusunda seni, ben orada kendini geliştirdiğini düşünüyorum. O yüzden bu tür durumlarda kimsenin önüne taş koymamak lazım. Yani Hamza, madem böyle bir durumun var tabii ki gitmelisin. Ama yol ayrımları ve ayrılıklar insanları üzüyor. İnsanları olgunlaştırıyor. Olgunlaştırdığı gibi de aslında biraz da insanları üzüyor, ama dediğim gibi yani şartlar, hayat şartları bazı gereksinimlerde bulunuyor. Bunlar gerektiğinde ne yapacaksın? Mecbur gidiyorsun. Ayrılık. Mecburen. Yoksa dediğim gibi yani çok da önemli değilse, mesela oraya gitmek çok da şart değilse, bence gitmemek de doğru olurdu. Yani çok uzak bir yer bir de ya. Çok uzak. Bayağı uzak. 12 saat uçakla. Evet. Ama dediğim gibi oraya gittiğinde kendini geliştireceksin, bir şey yapacaksın, belki bir okula gireceksin, dil konusunda ilerleyeceksin. Bu yüzden önüne de taş koymamak gerekiyor insanların. Ki çok yardımcı oldu yani dil konusunda. 2,5 ayda çok geliştirdiğimi düşünüyorum kendimi. Mecbur, başka ne konuşacaksın? Evet, bu Nasıl arada tek anlaşılıyor? başıma gittim. Kimsem yoktu. Full İngilizce konuşuyorduk, anlaşıyorduk. O açıdan çok iyi oldu. Psikolojik tarafına psikolojik geleceksek, gelecek olursak, evet. hem mutluydum hem şok içerisindeydim. Tek başımaydım. Mutluluktan kastım Bu arada yeni... güzel oluyor yani. Tek Evet, başına çok olmak. heyecan verici o. Yani uçaktan indiğin anda farklı hisler yaşıyorsun. Ne olacak şimdi falan. Yani o serüven uçaktan indiğin an başlıyor. Bavulunu arıyorsun. Ya benim bavulum nerede falan. İletişime geçiyorsun zaten artık İngilizce bir şekilde. O heyecan çok değişik. Karşındakinin başka bir kültürü var. Sana yardımcı oluyor. Farklı şeyler anlatıyor bazen. Farklı kültürler görüyorsun. O yandan çok mutlu ve güzel bir şeydi benim için. Ancak yeri geldiğinde kendimi çok yalnız hissettiğim zamanlar oldu. Evet. Hani Normal. çünkü orada ben üniversiteye kayıt olmaya çalışıyordum. Bir serüvene girmiştim. Tek başıma
Merkezden de biraz uzak bir evde kalıyordum ben. Bir aileyle sağ olsun. Beni yanlarına almışlardı. Yabancı Malezyalılar yani. Yerlisi oranın. Ne konuşuyor onlar dil olarak? Abi benim gittiğim evdekiler Malayca konuşuyorlar zaten. Kendi dilleri. Ha. Ee, Kiril alfabesi mi Malayca? Latin mi alfabesi? Şey, Latin olması lazım. Bizimle aynıydı. Eşi Japondu. Gittiğim abinin eşi Japondu. Japonca konuşuyorlar. Çocukları da Japonca konuşuyor bol bol. İngilizce konuşuyorlar benden kaynaklı. Bir de Arapça biliyorlar. Bol kültürel bir karışıklık yaşadık dil açısından. Ben de Türkçeyi öğrettim biraz onlara. Zaten Arap mı onlar? yok. Ha. Malezyalı tamamen. O Irk ne o millet? ırkları yani işte yok Güney Asya olması lazım. Güney Asyalılar abi. Ya ırklarını bilmiyorum Malezyalıların ama İngiliz sömürgesi zamanında Osmanlı ta oraları da gitmiş. Biz de oralardan geçmişiz. Evet. Bağımsızlık günleri de var onların işte İngilizlerden. Sonra bağımsızlıklarını kazanıyorlar. İngiliz sömürgesinden çıkıyorlar yani. Ya neyse onun dışında yalnızlığı da hissettiğim zamanlar oldu işte o serüvende. Ben elçiliğe gidiyordum. Belgeler, tasdik etmem gereken belgeleri istiyordum. İşte o zaman yanımda kimsem yoktu. Tek başıma halletmeye çalışıyordum. Bir yandan tabii ailemle de görüşüyordum, arıyordum ama Evet, ben de ne kadar da olsa yanımda olmayınca insan kötü hissediyor kendini. Evet. Evet, orada tabii zor zamanlar yaşadığında tamam telefonda bir şekilde iletişim kurup insanlarla dertleşiyorsun ya da beni aramak istediğin zaman beni arıyorsun ama Evet. netice olarak fiziksel olarak insan yanında olmayınca ya yalnız hissediyorsun ya. Zor bir şey. Yalnızlık tercih olduğunda bak kendini yüceltebiliyorsun. Yani seni geliştiriyor. Biraz daha olgunlaştırıyor. Ama yalnızlık mecburi şartların getirdiği bir dayanak olduğu zaman çok da manidar bir dayanak olmuyor yani. Doğru. Her an yıkılabilecekmiş gibi bir dayanak oluyor. Evet. Üzücü oluyor yani. Bir de şey çok kötüydü abi. Malezya ile Türkiye arasında 5 saat fark vardı. Yani Oo. siz ayaktayken ben uyuyordum. Ben ayaktayken siz uyuyordunuz. Evet, O yüzden evet, biraz olabilir. problemler yaşadığımda oldu. Gündüzler kaç saat sürüyor ki orada? Ya aynı da 5 saat. Zor bir soru oldu. Ya Meridiyeni ne? Burası nerede biliyor musun? Yani biliyorum da Ekvatorun tam şurada- ortasında. Şurada harita varmış lan dünya. Aa çok Bizim- iyi. Şimdi Bizim göstereyim evde ben size dünya haritası Malezya'yı. olduğunu unuttum ya. Bak şurada. Videoda gözüküyor mu abi? Kafanı Hayır, çek videoda bakayım. gözükmez. Ben görüyorum. O da nasıl görecek? Çek bakayım abi kafanı. Şurası. Çekeceğim. Bir zoom yapacağım ben oraya. Şurası Malezya yazıyor zaten. Şuralar düşün. Muhammed abi de Muhammed abi. Nasıl sikeyim? Muhammed devam abi et. de o sıralarda burada falan. Ben şuradayım. Takılıyorum kafama göre. Yani çok çok Pardon. büyük bir saat farkı vardı. Bir de ekvatorda kaldığı için ülke aşırı derecede yaz. Her zaman yaz. Kış yok. Evet. Aslında iyiydi. Hep ama yağmur da yağıyordu bir bakıma. Bilemiyorum ben sevdim ama şunu da bahsetmeden geçemeyeceğim. Yemekleri yani Açık konuş Hamza. iğrenç. Hamza açık konuş. Abi nimet edemek istemediğim şeyler anlarsın zaten. Yani hayal edemeyeceğiniz derecede kötü. Ya bak böyle bir şey olamaz. Hani bir insanın Türkiye'de yaşayan veya başka bir ülkede yaşayan bir insanın hayal edemeyeceği bir şey. Yani öyle sizin hayalde kurduğunuz gideyim de şu ülkedeki yemekleri deneyeyim. Nasıl tadı olur falan diye düşündüğünüz zaman ben sizin ne düşündüğünüzü ve ne tatlar almayı hayal ettiğinizi anlıyorum size az çok ama oraya gittiğinizde ve yemeğini yediğinizde alakasız bir tat, tamamen tanımadık bir tat, iğrenç. Yani Ama bizim toplumda bir özenme durumu var. Var. Tabii yıllarca Avrupa'nın salak saçma, bu tabii benim düşüncem. Ya da Amerika'nın, yani şimdi gidip de söylemek istemediğim, ya Türkiye'de belirli kesimler var. Şimdi bir kesim Amerika'ya çok özeniyor, bir kesim Avrupa'ya çok özeniyor. Bir kesim de diyor ki ya işte en azından hani bize yakın işte dini açıdan falan tanıyoruz deyip de Malezya işte bilmem ne Hindistan bilmem ne Pakistan falan, ama arkadaşlar sizin kültürünüze ait olan yemeklerle onlarınkiler ve onların pişmesi de aslında farklı. Tamam, pirinç Kesinlikle. pilavı Malezya'da olabilir ama bizdeki gibi pişiyor. Abi. Bizdeki gibi pişiyor. Nasıl pişiyor ben yok zannetmiyorum. yok. Bir de eşi de Japon olduğundan dolayı onlar bir makineleri var. Orada pişirmiyorlar. Ne yapıyorlar bilmiyorum. Buharla bir şey yapıyorlar. Zaten Olabilir, yıkamadan ben da süzmeden tahmin de ediyordum. geçmiyor. Evet, tahmin. Allah Allah. Lan kaşığa yapışıyor küt küt böyle pilav, pirinç. Yiyemiyorsun. Kaşıktan böyle dişlerinle sıyırıyorsun. Yok Ya bunu abi, kötülemek yani amaçla söylemiyorum yani de bizim ağız tadımıza tamamen tersi. Yani ben oraya gidip yemek yediğimde şoka uğramıştım. Çünkü hani bana
orayı keseriz. Ben bir saniye değil mi? Bir saniyeden sonrasını keselim. Oraya başka bir şey koyarız. Ha, bana diyorlardı hep oranın yemekleri çok kötü falan. Ben de diyorum ki yani ne kadar kötü olabilir? Hani Türkiye'deki kötü yemekleri biliyoruz. Evet. Ha dedim öyle bir şeydir ama onunla da alakası yok ya. Ve yemek yeme kültürleri de çok farklı. Mesela kahvaltıda balık yiyorlar, akşamdan kalan balığı yiyorlar. Yok abi Çok ters. bizim mutfağımız gibisi yok ya. Bizim kültürel anlamda biz bayağı Allah'a iyiyiz. şükürler olsun. Çok iyiyiz. Yani çok acı çektim ya. İşkence çektim resmen. Hele Malezya'nın son günleri ben bir hastalığa da yakalandım. Ondan da bahsetmeden Sende geçmeyelim. enfeksiyon herhalde. İsmini bilmiyorum. Belki buraya bir yere koyarım ben onu bulursam. Sivrisinekten zehirlendim. Bir virüs kaptım. Kanıma girdi yani bildiğiniz. Buralarım falan benek benek olmuştu. Bir de son günlerime denk gelmişti Allah'tan. Onun üstüne yemek de yiyemiyordum artık. Bıkmıştım yemeklerinden. Halsizlik var mıydı? Çok vardı. Çok kötü halsizlik Çok vardı, kötü değil mi? halsizlik. Zaten enfeksiyon gibi bir Şimdi şeymiş. diğer hep uzanmak istiyorsun. Ayağa kalktığında da başın dönüyor Evet mu? evet dönüyordu. Kusmak istiyordum. Terliyordum. Tamam, Kurdeşen bu döküyordum. vücutta şey var. Saturasyon falan düşüyor. Bunlar işte yani kanındaki oksijen seviyesi azalmış diyeyim işte. Doğrudur abi. Bu enfeksiyondan dolayı al Çok yuvarlar çok falan kötüydüm. oluyor. Yani günde 6-7 tane ilaç verdiler bana. Bir hafta onları tükettim zaten. Anca kendime geldim. Hatta kendime Türkiye'ye döndüm. Bir yemeklerini falan yiyince dedim oh Allah'ım sana şükürler olsun yani. Enerjiyi topladın değil mi? Evet. O biraz da senin bağışıklığın düşmüş. Düştü Bana öyle düştü geçti evet. çünkü. Vücudum oraya bir alışamadı. Bana öyle geçti. Biraz bağışıklığın düşmüş. Vitaminsiz kalmışsın. Ama bunun yanı sıra çok güzel anılarım da oldu tabii. Gezdim, gördüm. O ailenin çocukları vardı. Onlarla oynuyorduk, oyun oynuyorduk. Gezdiriyordum bazen onları. Arada bir yaz bari o insanlar da şey Tabii, yapma tabii, yani doğru. öyle kopukluk olmasın. Hayatın ne göstereceğini de bilemezsin. Yarın bir gün yine gitmek istersin, kalkar gidersin yani. Aynen öyle. Çok güzel arkadaşlıklar edindim oradan. Tanıdığım insanlar oldu. Yani çok güzeldi. En önemlisi İngilizcem çok güzel gelişti. Yani şu an rahat bir şekilde başka bir ülkeye gidip rahat rahat konuşurum. Yani o serüveni biliyorum neler yaşayacağımı bir ülkeye gittiğimde. Bu arada Muhammed abi de biraz bahsetmesini istiyorum. O da Bosna Hersek'e gitti. Gurbet denilemez aslında ama ondan da dinlemek lazım. Ya benim gurbetim aslında bak şurada benim doğduğum şehrin adı yazıyor. Samsun. Benim gurbetim aslında Samsun. Yoksa Bosna Hersek benim için tamamen gitmek istediğim, tatil amaçlı gittiğim bir yer netice olarak. Evet. Yani aslında bir gurbet yaşamadım. Hatta çok eğlendim de çok ayrıntı vermeye de gerek yok. Yani çünkü şundan dolayı yani buradaki tabii konuşmamızın amacı biraz daha gurbet olduğu için benim çok fazla anlatacağım, anlatabileceğim durumlar yok. Yani ben daha çok Hamza'ya soruyorum ya da Hamza'nın söylediklerine yorum yaparak bunları söylüyorum. Gurbet benim videonun başında da söylediğim gibi insanların her zaman sevdiklerinden, doğdukları yerden, büyüdükleri yerden yani özetle insanların bulundukları yerlerden başka bir yere gitmiş olmaları. Gurbet acıdır, gurbet zordur. Bunları biz tabii ki yaşadık denilmez aslında. Gurbetin çok daha zor halini, daha dayanılmaz halini büyüklerimiz zaten yaşadı. Zamanında dedelerimiz belki yaşadı. Bizim öz dedelerimiz olmasa da zamanında birileri bu ülkede, bu topraklarda ya da dünyanın diğer yerlerinde de birileri yaşadı. Tamam dinlerimiz farklı olabilir, kültürlerimiz farklı olabilir, dillerimiz farklı olabilir, yaşam tarzlarımız farklı olabilir ama duygular aynı. Ağlayan bir çocuk gördüğünde herkes aynı tepkiyi veriyor. Yalnızlık gördüğünde herkes aynı tepkiyi veriyor ve moraller bozulduğunda herkes aynı tepkiyi veriyor. Milka çikolata firmasının geçenlerde bir reklamını görmüştüm. Buzdolabı var. Oradan para atıp Milka çikolata alacaksın Hamza. Fakat karşıda bir tane inek var. Bunun videosunu koyarız araya Tamam. sıkıştırırız Aynen. bulabilirsek. İneğe dokunacaksın. Bir de buzdolabına dokunman lazım. Elinin değmesi lazım. Fakat tek kişi yapamıyor. Yani yoldan geçen 3-4 kişi daha alıp El ele tutuşmaları Elle lazım. tutuşman Aynen lazım. bana da Ha. göndermiştin. Gördüm. Göndermiştin değil mi? Doğru. İşte Koyarız. insanları aynen duygular insanları bir araya getiriyorlar. Biz neden gurbetten bahsetmek istedik? Çünkü gurbet herkesin yaşadığı ve yaşadığında herkesin aslında çok üzüldüğü bir gerçek. Tekrar buradayım. Dediğim gibi gurbet ve diğer duygular, her türlü yaşadığımız duygular aslında bizleri biraz daha bir araya getiriyorlar. Biz kötüyüz tamam. Biz kötüyüz okey. Herkes çok mu iyi? Bunu da bir konuşmak lazım. Evet. Netice olarak biz kimseyi gurbete mahkum etmedik. Öyle konuşmalar olur ya.
Neyse benim başka söyleyebileceğim bir yorumum yok. Zaten video da 14 dakika falan olmuş. Aynen, ve videonun sonuna veya aralarına benim o vlog tarzında evde çektiğim bir video var. Bir de KLC merkeze gittiğim, Malezya'nın merkezine gittiğim bir videolar var. Koyarız belki. Bu kadar uzun olacağını düşündüm. Güzel oldu. Sohbet, muhabbet olsun maksat. Şöyle bir poz ver abi. Bir şey yap işte. Videonun ben thumbnail yapacağım da. Ani yakalıyorsun beni Andrea. Büyüklerim güzel değil mi bu arada? Çok iyi bu arada. Rengi de iyi. Aşırı iyi olmuş. Videoyu beğenip abone olursanız da bir de yorum yaparsanız çok kıyak olur. Zaten abone olan biri izliyor. Zaten bizim kimsemiz yok. Biz böyle kendi başımıza deli miyiz? Gurbette garibanız. Şizofreniz. Şizofreniz ya. Biz Kendi kendimize konuşuyoruz. cidden biz de sağlıklı değiliz ha. Galiba değil. Allah. Ne öyle oldu ya? Edit'i ne zaman yapacağım? Ben yaparım ya. Ben artık tatilim bir de. Tatile gidiyorum. Ama bugün de istiyorsan yaparsın. O zaman şey. Saat kaç oldu acaba? Abi. Ay pardon ya. Çok özür dilerim bu arada. Şu benim wanted nerede ya? Bunda bir şöyle bir resim çekeyim. Durdursana lan videoyu. Ya Çekil abi. Tamam. Mantı da çekelim abi gel.